Motiflerime ve bluzumun koltuk altına kadar ördüğüm kısmına güzelce bir buhar verdim. Birazcık da ne yaptım? Ütü beziyle üzerinden bastırdım. Çünkü bu yazlık bir bluz, incelebildiği kadar inceldi. Zaten ip de bunu o kadar müsait ki, bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Şimdi efendim şu bölümü de size göstermek istiyorum. Görüyorsunuz, buharı verdikten sonra açıldı ve gerçekten çok güzel oldu. Üstelik hemen göstereyim, burası bir de örgümün tersi. Düzünü göstereyim. Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten tiril tiril bir yazlık oldu. Bu artık giyilmek için İzmir'in sıcağında sonbaharı veya ilkbaharı beklemeyecek. Çünkü bir sürü örgüm maalesef sonbaharda, ilkbaharda giyilebilecek kıvamda. O yüzden ben artık İzmir sıcağına da dayanıklı örgüler örmeye çalışıyorum. Bu da onlardan biri oldu. İncecik ip ve bu örgü tekniğiyle o kadar çok şey örebilirsiniz ki. Şimdi efendim geliyorum. Ne yapıyoruz? Artık kol ayrımına geldik. Bütün yuvarlak halde ördüğüm beden kısmını iki ayrı parçaya böleceğim ve kolları devam edeceğiz. Detaylarda buluşalım. Evet arkadaşlar, buhar ütüsünü yaptıktan sonra motiflerimle beraber bluzumun ana parçasını nasıl ayarlayacağımızı beraberce konuşalım. Şimdi motiflerim görüyorsunuz çok güzel oldular ütüden sonra. İp de o kadar müsait ki ütüye. Gerçekten ben ütü pek hoşlanmam biliyorsunuz ama çok müsait. Sesim de gitti. Hava kaç derece bilmiyorum ama hissedilen 50. Ben de hissedilen bu. Bir de ütü yapınca iyice erimiş durumdayım. Şimdi efendim ne yapıyoruz? Şurada henüz görüyorsunuz ipimi hala kesmedim. Kollar için devam edeceğiz. İpim hala ekliyken, burada ilmeğim var iken birazcık uzattım ütüde sökülmesin diye. Ütümü yaptım. Örgümün düzünü çeviriyorum. Tersinden yapıyoruz ütüleri, unutmuyoruz. Mümkünse değdiriyoruz. İlla ben ütüyü örgüme bastıracağım diyorsanız da ütü bezi kullanıyorsunuz. Yoksa ne olur ne olmaz, %100 emin değiliz ipliklerimizin içeriğinden. O yüzden mümkün olduğunca örgümüzü, emeğimizi korumaya devam ediyoruz. Bu noktada bir buradan bir buradan dümdüz masamıza yerleştirdikten sonra işaretler alacağım. Sağ ve sol bölüme, daha sonra ön ortası, arka ortası işaretleri alacağım. Daha sonra da şöyle motiflerimi yerleştireceğim arkadaşlar ki ben yakam ne büyüklükte olacak bir görebileyim diye. Şimdi bizim motiflerimizin arasına minik motif örmedim ben. Çünkü orada da çok fazla bir karışıklık olacaktı. O yüzden motifimiz şöyle bluzumuza birazcık oturarak dikilecek. Şu an biz neredeyiz? Kol ayrımındayız. Beden kısmını ördük. Kol için ayrım yapma noktasındayız. İşaretlerimizi bu yüzden alıyoruz. Buradaki ölçümü yapmamızın amacı da şu: kolumuzu ne kadar genişleteceğimizi ölçeceğiz. Şimdi şöyle bir koyduğumuzda ben şöyle birazcık şu tarafa doğru çekeyim. Kamerama sığmıyor. Sığdığı kadarıyla en azından bir tarafından daha güzel anlatırım diye düşünüyorum. Şurayı da eşit miktarda bu tarafa yerleştirdiğimde yakayı nasıl ayarlayacağımızı göreceğiz. Yakayı en az arka ve ön ortasından 10 santim sağa 10 santim sola ayarlayacağım. Çünkü 20 santimden daha dar olsun istemiyorum. Yazlık bir kıyafet yaptığımı da unutmuyorum. Ne kadar boğazıma dayanırsa ben çok rahatsız oluyorum. Eğer siz rahatsız olmuyorsanız ona göre bir yaka genişliği ayarlıyorsunuz. Şimdi ben şu an burada işaretlerim yok. Göz kararı işaretlediğimi düşünün. Şöyle bir yaka açıklığımın olduğunu düşünüyoruz. Görüyorsunuz ne kadar olmuş? 22 santim. Hadi 20 diyelim. Şöyle birazcık çektim. Şöyle düzeltiyorum. Burada ne kadar eksiğimiz var arkadaşlar? Hemen burayı şuradan itibaren ölçüyorum. Kaç santimmiş? Görelim. 8 santim eksiğim var benim. Bu ne demek oluyor? Burada motiflerimi kaldırıyorum. Hem bu tarafa 8 santim hem de diğer tarafa 8 santim zincir ile uzattıktan sonra kollarımızı örmeye başlayacağız. Böylece ben düşük kollu, omuzunda 2 tane motif olan bir bluz örmeye devam edeceğim. Ondaki bütün detayları gösteriyor olacağım. Şimdi ben 2 tane motif koydum. Bir tane koyup askılı yapabilirsiniz.
veya daha da uzun yapıp turvakar yapabilirsiniz veya kollarınıza biten bir bluz yapabilirsiniz. Buradaki detayları siz uzun kollu, kısa kollu, askılı kendi yaşam biçiminize, çevrenize nasıl uyuyorsa veya zevkinize veya ipinizin elinizdeki olan bölümünün size ne kadar yeteceği ile alakalı ayarlıyorsunuz. İlla aynısını yapmıyoruz. Şimdi bunun elbisesini de yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Dizüstü veya yanlardan yırtmaçlı ayak bileklerine kadar olan uzanan çok da güzel bir plaj elbisesi olur. Şunu şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şöyle arkadan da şöyle siyah bölüm gözüksün. Yani bundan çok güzel plaj elbisesi olur. Yazlık yelek olur. Çocuk kıyafeti olur. O kadar basit ve o kadar da güzel durdu. Şöyle uzaktan bakınca hani ben örmesem bunu birinin üzerinde görsem şiş ile yapıldığını düşünebilirim. Bol bol ördüğüm için ve ip de ince olduğu için ütüden sonra da iyice açıldı. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel oldu. Gerçekten yani kendi yaptığını kendi övmek de pek hoş gelmiyor biliyorum. Ama çok hoşuma gitti. Yani bunu birisi de yapsaydı ben çok beğenirdim. Bunu kendim uydurdum diyemem. Ben de birinden gördüm ama o kışlık bir iple örmüştü ve böyle bu kadar detaylı değildi. Ben kışlık iple denedim. Hoşuma gitmedi ve aylardır elimde örnek duruyor ama atmak da istemedim çünkü gerçekten farklı bir örüş tekniği var ve çok basit olduğu için dedim ben bunu yazlık yapayım ve iyi ki denemişim. Denemeseydim, yok bu güzel değil deyip denemeseydim şu an bu görünüme sahip olan bir örgümüz olmayacaktı. Şimdi hemen geliyorum diğer detaylara. Kolumuzu nasıl uzatacağız? Görüyorsunuz yanlara, yakaya, ön ortası, arka ortası, diğer arka taraftaki bütün bölümlere her yeri işaretlerimi aldım. Hatta size fikir vermesi açısından şurada motiflerimin ne kadar açıkta kalacağını da işaretledim. Burada da görüyorsunuz ikinci kirpiğime ve diğer bölümdeki ikinci kirpiğime de işaretimi alıyorum. Şu an bağırıyorsam kusura bakmayın. Kendisini 80'lerde zanneden bir abimiz arabasında son ses müzik dinlediği için, mahallede sürekli gezdiği için bağırıyorum. Bütün camları kapattım. Şu an fenalık geçirmek üzereyim sıcaktan. Havasızlık var. Ne kadar havalandırmaya çalışsam da istediğim ben cam açarak havalanmayı sevdiğim için şu an zorlanıyorum. Bağırdığım için de kusura bakmayın. Şimdi efendim buradaki işaretlerimiz, motiflerimizdeki işaretlerimiz herkesin aynı olmak zorunda değil. Ben bunu sadece size fikir vermesi açısından işaretledim. Eğer ikinci kirpiğe işaretlediyseniz buradan dikecekseniz bunu da aynı yerden dikmeniz gerekiyor. Veya üçüncü kirpiğe denk geldiyse sizin bluzunuzda bu işaret arkada da aynı kirpikten yapmanız gerekiyor. Hem bunu görmenizi istedim hem de bizim yakamız sadece şuradan şurası değil. Aynı zamanda şu bölümde yani şu kadarcık bölümde bizim ön yakamız, şuraya kadar olan bölümde ön yakamız, diğer tarafta arka tarafa dikileceği için devrilip buradan burası şu ortadan bu işaretime kadar olan bölüm ve arkadaki kısım bizim yakamız olacak. Yani bizim bayağı güzel geniş bir yakamız olacak. Sadece şuradaki 20 santime bakarak karar vermeyin. Şöyle kaba taslakta ölçeyim. Henüz şu an yaka kısmında değiliz. Henüz biz şu an kol ayrımı bölümündeyiz. Daha benim örmem gereken iki ayrı bölüm var. Şuradan şöyle bir kaba taslak ölçüyorum. 4 santim burasıymış. 4 de arka desek. 3,5 arka taraf desek 7. 7 bu taraf 14. Burası da 20 santimde 34. 20 santim daha 54. 54 santim bizim için gayet güzel bir ölçü diye düşünüyorum. Yine de bu kim için? Benim için olan iyi bir ölçü. Onun için lütfen şu kadar bir ölçümüz var. Görüyorsunuz 54 santim. Herkes kendi yakasına ve rahat edeceği bir ölçüye göre aynada bakarak karar verecek. Şimdi efendim işaretlerimi aldım. Motiflerimle olan işim bitti. Motiflerimle olan işimi de nereden bitirdim? Hemen onu da tekrar göstereyim. Şöyle tek taraftan göstermem gerekiyor. Kamerama sığmıyor çünkü. Şöyle işaretledim her yeri. Düzgünce koyuyorum. Alttaki örgüm düzgün, motiflerim düzgün
Ve görüyorsunuz şuradan fazla bir bölümüm var benim. Şu kısım benim kol örmem gereken genişlik. Hemen orayı ölçüyorum. Şuradaki iki noktam birbirine denk gelsin istiyorum. Şöyle ve şurayı ölçtüğümde de az önce tam olarak ölçememişim. Şu an 7 santim. Bu ölçümü yapmadan önce kesinlikle örgünüzü bu kol altı kısmına geldiğinde ütü yapmanız gerekiyor. Artı motiflerinizi de ütü yapmanız gerekiyor. Daha sonra sakın elinizde ölçmeye biçmeye karar vermeyin. Düz bir zemine yaymanız ve bu işaretlerin hepsini almanız gerekiyor. Ben az önce ütülü ve yayık olduğu halde ölçüm yaptım ama işaretlerim yoktu. 8 santimdi, şimdi 7 santim geldi. Daha sonradan sökmemek için bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi ben 7 santim bir zincir çekerek kolum için olan gerekli artışı yapacağım. Şurada benim ipim henüz kesilmemişti. Yan burası nereye denk gelecek? Burası sol bölüme denk gelecek. Örgü ve dikişlerde. Böyle birleşme yerleri ve gizlenmesi gereken yerler her zaman sola denk gelir ve hatta mümkünse yakada sol arkaya denk gelir. Böylece gözümüze çarpmadığı için örgümüz veya dikişimiz daha güzel gözükür. Şurada ben ütüde birazcık zincirimi bozmuşum. Burayı bir toparlamak istiyorum. Böyle yarım kalan örgüleri ütülerken de bayağı bir ilmeğinizi uzatabildiğiniz kadar uzatın. Hatta ben şu an bayağı bir zincir çekmişim. Zincirlerde iyi olmuş, işime yaradı. Hatta 10 tane falan zincir çekin. İyice ilmeğinizi de şöyle bir uzatın. Ki örerken sökülmesin örneğiniz diye. Ya da uzatıp içinden yumağınızı da geçirirseniz sökülmez. O da ayrı bir size püf noktası olsun. Şimdi burada efendim geldim buraya. Örgümün düzündeyim. Şöyle çeviriyorum. Tersinden örmeyeyim. Burada tığımı takıyorum. Ama 3 numara ile örmüştüm. Geniş bir tığ takıyorum. Ben şu an elimde 3,5 numara tığım var. 3,5 numara tığımı takıyorum. Bir yarım santim, 1 santim ya da 75 milimlik bir genişliğe ihtiyacınız var. Burada zincirlerimi bol bol alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu da bizim bir diğer püf noktamız olacak. Önü ördükten sonra arkayı da aynı zincirden devam edeceğimiz için hem burada bir dikişsizlik olacak. Dikiş yapmadan arttırmış olacağız. Hem de içinden geçmemiz diğer 3 numara tığımızla veya hangi numarayla örüyorsanız bir küçük numara tığımızla kolay olacak. Şimdi ben şurayı şöyle bir ölçmek istiyorum. 7 santimi geçmeyeyim ki benim motiflerim denk gelsin. Şöyle. Görüyorsunuz tam 7 santim örmüşüm. Buradan sonra yine örneğime devam ediyorum. Normal tığıma takıyorum. Şöyle tığımı takayım. Hemen örgümü aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Burada efendim 7 santimimi ördükten sonra normal tığımı taktım. Arada şarjım bittiği için bir kopukluk oldu, kusura bakmayın. Bir tane geri gidiyorum ilmek kaydırma ile. Tekrar bir tane geri gidiyorum ilmek kaydırma ile. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doluyorum ve geriye gidiyorum. Örneğimi yeniden devam ettireceğim. Zaten aralarda yerleri belli. Sadece bu 7 santimlik bölümde örneğimi yeniden kuruyorum. Bir tane zincir atlıyorum. Zincirimin tek tarafını alıyorum ki diğer tarafı örerken kolaylık olsun. 2 trabzan bir zincir, pardon, ikili trabzan bir zincir ve tekrar bir tane zincir atlayıp geriye batıyorum ve ikili trabzanımı yaparak devam edeceğim diğer koltuk altına kadar. Aynı şekilde örneğimi kuracağım. Diğer tarafta da şöyle bir püfümüz var, hemen onu da göstereyim. Şöyle örgümü güzelce yayıyorum ve hemen şuradan küçük bir ipimi alıyorum. Bu ip de şuradaki bölüme
Yine 3,5 numara tığım ile bir zincir çekeceğim 7 santim ve bunu koparacağım. Önce bir bağlamam lazım ki ipte kaygan olduğu için siz de lütfen bağlayarak başlayın. Bir kere daha bağlamak istiyorum ben. İpine göre bağlama sayımı değiştiriyorum. Şimdi şurada hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şöyle bir zincir çekip hemen ölçüm yapacağım yine. İki tane daha çeksem iyi olacak. 14, 15 ve burada son zincirimi de çekip işlemi bitiriyorum ve bu ipi keseceğim. Artık benim için önemli bir ip değil burası. Bu ne için gerekli şu an? Burada geleceğiz, kolumuzu öreceğiz. Tek tarafından alacağım zincirimin. Daha sonra geri gideceğiz, geri geleceğiz. Şu ana kadar hep ne yapmıştık? Aynı yönde, hep düz yönde örgümüzü çember şeklinde örmüştük. Artık kolda olduğumuz için git gel şeklinde örüp önce önü, daha sonra da aynı şekilde yine bu zincirlerin tek katından alarak örmeye devam edip arkayı öreceğiz. Ta ki istediğimiz yaka noktasına gelene kadar, daha sonra da bitirip motiflerimizi monte edeceğiz. O noktada buluşalım. Evet efendim, şimdi görüyorsunuz koldan itibaren bu tarafa doğru zincir, bu tarafa da zincir yapmış ve daha sonra aynı şekilde örneğimi örmüştüm. Tek fark neydi? Çember şeklinde dolanarak ördüğüm beden kısmı kollara geldiğinde ikiye ayırdığımız için kol ağzımız burası. Hemen şöyle göstereyim. Kol ağzımız burası ve şurası. Tek yönlü örmemiz artık mümkün olmadığı için git gel şeklinde ördük ve ben artık bu kısmı kendime yeterli bulduğum için de bir sıra sık iğne yaparak da burayı bitirdim. Sık iğnemin yönünün de yine düzde kalabilmesi için ayarlamamı örgüme göre yaptım. Sık iğnem yüzde kalmış oldu. Burayı tabii ki şu an pek fazla geniş gibi gözükmüyor ama bu ip öyle bir ip ki buharlı bir ütüyle üzerinden geçtiğinizde ütüyü değdirmeseniz bile buharla açılıp çok güzel kendini bırakan incecik bir hal alan güzel bir ip. Bu ipi de yine biliyorsunuz böyle ebruli ördüğüm tüm ipleri aldığım yerden aldım. Instagram'dan yazarsanız size elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Kendileriyle bir ortaklığım yoktur. Sadece ben çok beğendim ve uygun fiyata aldım. Siz de örgü sevenler olarak bu güzelliklere uygun fiyatla ulaşmanızı isterim. Kendileriyle dediğim gibi hiçbir işbirliğim yok. Beni tanımıyorlar. Şimdi efendim şurada da yine motiflerimizi buraya dikeceğimiz için birazcık pay vererek bir küçük yumak yapacağım. Bunu da size göstermek istiyorum. Birçok yerde işinize yarar. Böyle uzun ip bıraktığınızda örgünüzde 2'de 1'de düğüm olmasın diye ve ördüğünüz bölümün içerisine karışmasın diye böyle sarıyorsunuz. Minik bir yumak yapıyorsunuz. Daha sonra şöyle çeviriyorsunuz elinizde ve çevirdiğiniz yerin içerisine geçiriyorsunuz. Yavaşça şu kısımdan çekerek bırakıyorsunuz. Bu artık siz buradan tığınızla kolayca açana kadar şurayı gevşeterek açıyorsunuz. Düğüm olmaması için de birazcık bolluk bırakarak açıyorsunuz. Düğüm oluyorsa da tığınız yardımıyla tekrar bu yapmış olduğunuz yumağı içerisinden geri çıkararak düğümü engelliyorsunuz. Şimdi gelelim arka tarafa. Arka taraftan örgümüzün görüntüsü bu şekilde. Şimdi şöyle bir tarafını göstereyim. Bütün kol sığmıyor. Ne yapmıştık? Hatta ben şu tarafı göstereyim. Aynı zamanda da başlangıcımızı da yapalım. Buradan başlayacağız. İstiyorsanız diğer taraftan da başlayabilirsiniz ama bu taraftan başlamak daha kolay olacak. Çünkü birazcık da burada ben iple bir denemeler yapmıştım. Görüyorsunuz yine ipim sökük sökük. Duramıyorum. Böyle bilmiyorum yaşlanınca sonum ne olacak. Şurada bizim daha kalın tığımızla ördüğümüz
8 santimlik, 7,5 santimlik ya da 7 santimlik, herkesin kendi istediği ve motiflerine uygun, yakasına uygun olan genişlikteki zincirimizin üzerinden yine 1 numara ya da 2 numara küçük tığımıza giriyoruz. Buradan zincirimizin başlangıcından bağlantımızı yapıyoruz. Ben yine bu ip biraz kaygan bir ip olduğu için, incecik olduğu için 3 tane düğüm atmak istiyorum. Düğümümü attıktan sonra ilk sırayı, sadece ilk sırayı bu ince numaralı tığım ile öreceğim. Ama yine elimi birazcık bol tutarak öreceğim. İnce ile örmemin nedeni de burada biz her ne kadar kalın tığ ile başlamış olsak da bir tarafını ördüğümüz için buradaki zincirimiz birazcık küçüldü. O yüzden şimdi bir zincirle yukarıya çıktım. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Karşıdaki örneğime de uygun şekilde aynı noktaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Birazcık büyük çekmeye çalışıyorum. Tığımın başına aldım. Geri gittim ve bir zincirle yukarıya çıkmış olduğum, şöyle birazcık da yaklaştırayım, noktaya batarak çapraz trabzanımı yapıyorum. Yani ilk başta görüntüm şu şekilde. Ve devam edeceğim. Buraya kadar geldikten sonra alttaki sıraya uygun gidiyorum. Burada da aynı şekilde zincirimin üzerine geldiğimde ince tığımı takacağım yine. Bu noktadaki bölümü ördükten sonra geri kalan yerler zaten normal tığımızla örülecek. Buraya geldiğimde yine aynı şekilde geriye döndüğümde aynı işlemi yapacağım. Ve böylece bizim kolumuz aynı sıraya ulaştığımda da yine sık iğne örgümün düz bölümünde kalacak şekilde, yani şu bölümde kalacak şekilde sık iğne yapacağım. Ve daha sonra da asıl bizim omuz detaylarını daha da güzelleştirecek olan motiflerimizi dikmeye geleceğiz. Ütüden sonra size kaç santim uzattığımı, şu kol bölümünü ve yakaya doğru dümdüz giden bölümü dümdüz kestim, bu arada onu da söyleyeyim. Hiçbir eksiltme falan yapmadım. Çünkü omuzlar zaten motif olduğu için, dolayısıyla zaten kendi formu olacak. Tekrardan buraya bir üçgen veya kare veya yuvarlak bir yaka yapmadım. Şuradan bahsediyordum. Hemen unutmadan devam edeyim. Şuradaki kol ağzımız. Şurası bizim kol ağzımız. Burayı herkes kendisine göre ayarlayacak. Ne genişlikte istiyor, koluna hangi yükseklikte kol örerse veya genişlikte kol örerse nasıl dururu kendisi hesaplayacak. Ve bu ütüyü de buhar yapmadan yine motifleri dikmeyeceğiz. Ben ütüyü yaptıktan sonra, buharı verdikten sonra kaç santim bir uzunlukta kol ağzı yaptığımı size söyleyeceğim. Bakın şimdi şöyle bir açılma olacak. Baya bir gördüğünüz gibi geniş, ama bıraktığımda daralıyor. Herkesin kol ağzı kendi özel olacak, vücuduna uygun olacak. Yine de bir fikir olsun diye size ütüden sonraki halinin kaç santim olduğunu da söyleyeceğim. O noktada buluşalım. Evet efendim, her iki bölümü de bitirdim. Her iki bölüm derken neyden bahsediyorum? Şuradan anlatayım, kamerama sığmıyor. Çok yukarıya çektiğimde de ben kameraya hakim olamadığım için görüntüde bozukluk oluyor. Şimdi efendim size tek bir taraf üzerinden konuyu anlatacağım. Şimdi biz çember şeklinde bedenimizi örmüş. Daha sonra da her iki koldan zincir çekerek istediğimiz uzunlukta kol için bir bölüm yapmıştık. Ve şimdi hem önde örüp bitirdik. Daha sonra aynı zincir üzerinden arkayı da beraberce ördük. Şöyle gösteriyorum. Burada görüyorsunuz. Burası bizim, şu bölüm bizim kol ağzımız. Şurası da bizim şimdi motiflerimizi dikeceğimiz omuz bölgemiz. Burada size santim vereceğimi söylemiştim. Hemen santimimi veriyorum ve daha sonra da motifler bölümüne geçerek bluzumuzu bitireceğiz. Şuradan beraberce ölçelim. Birazcık buhar verdim. Daha sonra da ütüyü fişten çektikten sonra yavaş yavaş bastırarak, çok bastırmadan bu hale getirdim. Gerçekten ip çok güzel. Yani şöyle bakar mısınız? Şiş örgüsü gibi oldu resmen.
Gerçekten çok beğendim ve yaz için çok güzel oldu. İçine bir askılı bluz, bir elbise, yaz geçer. Şimdi efendim geliyorum kaç santim örmüşüm kısmına. 19 santim görülebiliyor mu acaba kameramdan? Şöyle birazcık daha çekeyim. 19 santim kadar bir kol evi örmüşüm. 19 santimde arka taraf 38 santim. Şimdi beraberce şurada bırakmış olduğumuz iplerimizle şu motiflerimizi buraya düz tarafından tabii ki ekleyeceğiz ve bluzumuzu bitireceğiz. Şurada bizim ön arka iğnelerimiz vardı. Ön arkada iğnelerim vardı. Ütü yaparken iğnelerimi çıkarttım. Plastiktiler. Keşke dedim çıkarırken de ip yapsaydım. Neyse aceleye geldi. Ütü bölümü de zaten yeniden iğnelemedim veya ip de takmadım. Ama şurada zaten görüyorsunuz benim yaka için almış olduğum işaretlerim durduğu için hem önde hem arkada problem yok. Tam ortalarına işaretlerim ön ortam olur. Ve şimdi bunları da o aşağıdaki şuradaki mavi iplerime göre ayarlayarak buraya monte edeceğim. Bunları da görüyorsunuz işaretlemiştim. Bunları da buraya güzelce aplikledikten sonra devam edeceğiz. Şimdi ben bir iğne bulup geliyorum. Etamin iğnesi. Hem bu ip için uygun olacak hem de elime batmayan şuradaki bölümlerden de rahat geçirebileceğim bir iğne olacak. Eğer öyle bir iğneniz yoksa normal dikiş ipliğiyle dikebilirsiniz. Buna uygun, içinde pek fark edilmeyecek sağlam bir iple dikmenizi tavsiye ederim. Gun iyidir. Hem sağlamdır hem ütüye gelir. Ama ben bir daha ütülemem diyorsanız da Dirima'yı tercih edebilirsiniz. Şimdi şuradan başlayarak arkadaşlar dümdüz iğne ardı yöntemiyle buradaki örgülerimi de bozmadan güzelce dümdüz bir şekilde şuraya kadar dikeceğim. Tabi gözükmüyor kamerada. Ben bu kamerayı nasıl ayarladım bugün hiç anlamadım. Şuradan tekrar göstereyim. Şurada benim. Hemen hizamı alıyorum. Şurası. Şöyle. Evet. Şuradan başlayarak kirpik sayım da tabi burada eşit olacak. Sonuncu kirpiğe denk gelecek çizgim. Şöyle dümdüz bir şekilde şuradan başlayarak iğne ardı yapacağım. Şuradaki bölüm havada kalacak. Buradan neden dikmiyorum diyorsanız dikerim ama buradaki bölümü çekiştirirsem giydiğimde de istemediğim görüntüler oluşsun istemiyorum. Bu kadar düzgün oldu. Ben buradaki zarafeti bozmak istemiyorum. İstiyorsanız yapabilirsiniz veya bu motifi yaptınız, burayı dümdüz yaptınız veya burayı sadece trabzan yaptınız. O zaman istediğiniz gibi oyuntulu bir şekilde de dikebilirsiniz. Bunun için nedir diye soruyorsanız böyle dümdüz dikmenizi tavsiye edeceğim. Hemen şurada da bir parça nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Yine hizamı alıyorum. Şuradan hemen iğnemi batırıyorum. Birazcık sağlamlaştırsam iyi olacak. Burayı bağlasam daha iyi olacaktı sanki. Evet, buradan başlayarak işaretlemiş olduğum kirpiğimin içerisinden geçiyorum. Yavaş yavaş iğne ardı yaparak buradan gideceğim. Şimdi hem burayı hem karşı tarafı hem sağ tarafı hem arka tarafı yaptıktan sonra buluşuyoruz. Bluzumuzun diğer detaylarını kağıt üstünde konuşuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi buradan başlayarak dümdüz bir şekilde buraya kadar geldim. Şuralar havada kaldı. Amacım da zaten şuradaki sık iğnenin üzerinden ilerlemekti. Buradaki şu bol bol duran ilmeklerin içerisinden geçerek yeniden bir deforme olmuş görüntü istemediğim için böyle yaptım. Eğer yeni başlıyorsanız ben böyle yapamam diyorsanız burada altıgen veya başka türlü bir motif yerine kare motifler kullanabilirsiniz. Eklediğinizde düz bölümlerden şuradaki sık iğneye dikerek dümdüz bir görünüm elde edebilirsiniz. O da öyle olur. İlerleyen zamanlarda da daha iyilerini yaparsınız. Birinci omuzu yaptım. Görüyorsunuz o kadar güzel oldu ki. Daha önce de söylemiş miydim hatırlamıyorum. Bunu uzun kollu yapıp böyle de kullanabilirsiniz. Yani kola kadar gelen bir motif bölümünü görüyor musunuz? Abiye olarak bile giyilebilecek kadar şık oldu. Şimdi diğer kolda yapıyorum. Daha doğrusu omuzu yapıyorum ve dönüyorum.
Evet, geldim efendim. Omzu motifli bluzumuzun detaylarını zaten 3 video boyunca en ufak ayrıntılarına kadar anlatmaya çalıştım ki yeni başlayan, zincir yapabilen, trabzan yapabilen insanlar da yapabilsin diye. Şimdi efendim geri kalan ayrıntılarımız. Tığım 3 numaraydı. İpim Alize Divan'ın bir muadiliydi. Ben sarma ip olarak almadım. Buraya yanlış yazmışım. Ben çile halinde aldım ve yumak haline getirdim. Burada artık ördüm örgülerden kafam karışmış. Gram 350 gram, hatta 340 gramdı. Ben 10 gram fazla yazdım. Bedenimiz de 38, üst bedenim benim 40 alt. Biraz bol olsun istediğim için 42 bedenin de rahatça giyebileceği bir ölçüye sahip oldu. Uzunluk da omuzdan itibaren, yani şurada motifimizin başlangıcından etek ucuna kadar olan bölümde 70 santimdi. Gayet zevkli örülen bir örgüydü. Şöyle hemen bir resmini çekip burada kendiniz için not alabilirsiniz. Ve şurada hemen dönüyorum. Bazen elimizde böyle küçük parçalar kalır. Kumaş veya örgüler kalır. Onlara da böyle motifler ekleyerek omzuna, yanına, yakasına elimizden geldiğince onları değerlendirebiliriz. Buraya illa bunlar olmasa da olur. Bundan, sadece bundan bluz örerek de yapabilirsiniz. Onu da nasıl yaparsınız? Aynen buralarda yapmış olduğumuz işaretlere kadar gelip önce tek omzu, sonra diğer omzu ördükten sonra omuzda bitirip arkayı da aynı şekilde ördükten sonra omuzlardan birleştirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz gibi örebilirsiniz. Veya şu motiflerden de istediğiniz her şeyi örebilirsiniz ki ben bu motifin masa örtüsünü, oda takımını, sehpa örtüsünü, runner'ını, aklınıza gelebilecek her şeyini ördüm. Yani şu an evin her yerinde bu motiflerden olabilir. Artık onlardan çok sıkıldığım için kullanmıyorum da. Ama örmüşüm de örmüşüm. Güzel yıllarım böyle geçti dermişim. Onlardan yakın zamanda kendimize bluz yapacağız. Başka şeyler yapacağız ve günlük hayatta kullanmayı düşünüyorum. Artık kullanayım. Onlar da eskisin, ben de rahatlayayım. Bunca yıldır taşı taşı nereye kadar? Sizin de elinizde danteller varsa size de fikir olacaktır. Böylece onlar da değerlenmiş olacaktır. Sandıklarda orada burada durmaktan kurtulacaklardır. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Kanalıma katılıp beni desteklerseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.